Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Kapışma serimizin 10. bölümündeyiz ve öyle bir haftadayız ki arkadaşlar çok güzel paketler var. Ayrıca kapışma serisinde iki zengin hesabımızın bu kapışmasında tüm dengeleri değiştirecek bir paket var. 108 seviyeli Messi'nin yer aldığı MSN paketinde Messi çok yüksek seviyeli, Suarez 105 seviyeli, Neymar 104. Burada Neymar ve Messi'nin de ayrı bir önemi var. Çünkü bu isimlerin paketleri de bulunuyor. Bizim bu kapışma serimizde bazı şartları gerçekleştiren hesaplar paket alabiliyordu. Ve şu an Çayspor'dayız. Çayspor'un formasını da giydik. Bizim en şanslı hesabımız Çayspor'du. Belki bu serimizi daha önce izleyen arkadaşlarımız varsa kısaca bir özet geçmem gerekirse arkadaşlar, iki zengin hesabın tek atarak bir kapışmasını gerçekleştiriyoruz. Her paketten tek atıyoruz. 100'e futbol parası, 900'e futbol parası. Bir Player of the Week'ten sonuna kadar gidiyoruz. Orada sınırlı açılım hakkı olduğu için. Bir hesabımızın adı Çayspor, diğer hesabımızın adı Ayranspor. Çayspor çok şanslı bir hesap. 8 tane Showtime ve Epic futbolcu çıkardı. Ayranspor ise sadece 2 tane çıkarabildi. Her şeyi aynı yapmamıza rağmen Çayspor fark attı gidiyor. Ve 5 tane Epic ya da Showtime çıkaran hesap istediği paketi alabiliyor. Paket alma şartı o 5 sayısına ulaşmak. 5'in katlarına ulaşmak. Çayspor ilk Epic paketini Messi alarak gerçekleştirdi. Ayranspor alamadı ama eğer olur da Messi'yi bir çıkarırsa arkadaşlar hem Messi paketini almaz hem çok yüksek seviyeli Messi'si olur. Ayrıca farklı paket alır. Bir taşla birden fazla kuş vurmuş olacak. Tabii Çayspor eğer Messi'yi çıkarırsa kolektif gücünü arttıracak. Şu an Çayspor'un maksimum kolektif gücüne bakalım. Geçen haftaki bölümü yayınlayamadım arkadaşlar. Ben normalde geçen haftaki bölümü çektim. Sonra bir baktım ekran kaydedici Çayspor bölümünü kaydetmemiş. Sadece Ayranspor var. Yani videonun yarısı var, yarısı yoktu. Ben de o şekilde paylaşmak istemedim. Geçen hafta 9. haftada gelenleri de sizlerle paylaşayım. Geçen hafta Epic futbolcuda çıkmadı. Skor aynen 8. haftada olduğu gibi 8-2. En yüksek kolektif gücümüz bu ama geçen hafta Çayspor yine çok güzel bir açılım gerçekleştirdi. Vinicius Junior'u çıkardı. Bu Vinicius Junior normalde 102'ye kadar çıkıyor. Bu hafta güçlendiricisi çalışmıyor. Çalıştığında yüksek seviyeli arkadaşlar. Geçen haftaki en iyi açılımı oydu. Diğer isimlerimiz hep tek atarak geldi. Showtime'lar, Epic'ler. Kadro dışında alınma sırası diyelim. Geçen hafta çıkardığımız isimlere bakalım. Player of the Week'ten bu isimler geldi. Upamecano, güçlendiricili Lee Canning. Vinicius'u her iki hesaba da aldık e-futbol mağazasından kaldırılmadan önce. Diğer haftalarda giren isimler. Çayspor'un şu an kolektif gücü 3146. Genel dereceye göre sıralayalım. Kenarda 101'lik bir isim var mı kadromuzda olmayan? Messi'lerimiz var. Ronaldo'nun güçlendiricisi çalışıyor mesela. Player of the Week'ten bize Ronaldo gelmese de olur. Ama Erling Haaland çok işimize yarar arkadaşlar. Bellingham'ımız da yok bizim değil mi? Bellingham, Erling Haaland. Kesinlikle Player of the Week'ten çıkarmamız gerekiyor. Kenarda da yok. Hem Player of the Week'ten çıkaracaklarımız önemli hem de Epic paketten. Bir bunları alalım arkadaşlar. Tümünü al diyelim. Çok önemli bir hafta. Özellikle de Ayranspor için farkı bayağı bir azaltma şansı var. Ayranspor'umuz aşağılarda, bir Messi'yi çıkarırsa alt üst olur her şey arkadaşlar. Çayspor haftalardır farklı bir şekilde önde gidiyor. Ayranspor için şans ayağına geldi. Tabi şimdi buradan pat bir de Çayspor bir şeyler çıkarıyormuş. Çok şanslı bir hesap. Sadece o paket değil, bir tane daha Epic paketimiz var. İki farklı paketten açacağız. Player of the Week paketinde de çok yüksek seviyeli isimler var. Kolektif gücümüz güzel açılımlar olursa her iki pakette de artacak arkadaşlar. Ne kadar çok açılım hakkımız var bizim. Şimdi buradan bir tane açacağız. Sonra buradan 4 tane açacağız. Bunlar önemli değil. Bunları siler antrenör yaparız. Seçmeli güçlendirici kazanırız. Burada da round 1 etkinliğinden 5 tane veriliyor. Bunları da siler antrenöre çeviririz. O anlamda işimize yarar. Bunlar da çok bir işimize yaramıyor. Drogba'dan şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle bir şu düşük seviyeleri aradan çıkaralım arkadaşlar. Player of the Week'le başlayalım. Pakette yüksek seviyeli isimler var ve işimize yarayan sadece 2 tane isim bulunuyor. Erling Haaland 101 seviyeye kadar çıkmakta ve hiç Erling Haaland'ımız yok. Ve Bellingham 103 seviyeye kadar çıkıyor. Showtime gibi, Epic gibi kart oldu. İkisini de çıkarmamız lazım. Her iki hesaba da çıkarmamız gerekiyor. Bakalım hangi hesap ikisini ya da bir tanesini çıkarabilecek. Hep aynı taktikle iki hesapla da açmaya çalışıyoruz. İkincide tıkladık. O zaman hep öyle olsun. İkincide tıklayalım Player of the Week'te. İlkinde değil, ikincide. Atla dedik. Dumfries geldi. İlkinde istediklerimizden herhangi biri gelmedi. Şimdi ikinci açılımımız. Yani Bellingham'ı bari çıkaralım. Böyle oyuncu her zaman gelmez. Atla dedik. Olmadı. 2'de 0. Çayspor zaten Player of the Week'te iyi değildi. Ayranspor bu konuda çok iyiydi. Geçen hafta ama Vinicius'u çıkardı. Bir de sonda çıkarmıştı arkadaşlar.
En kritik, en heyecanlı açılımda geldi. Son iki açılımda Erling Haaland ve Bellingham gelir mi? Atladık. Ronaldo geldi. Elimizde var ne yazık ki. Ben kendi hesabıma istemiştim. Gelmemişti. Bu hesapta güçlendirici Ronaldo var. Ya Bellingham ya da Erling Haaland. Hazır Bellingham 103'e kadar çıkmışken Bellingham'ı çıkaralım. Burada galiba bir kere tıkladık. Atla dedik, olmadı. Hiçbir istediğimiz futbolcu gelmedi. Ayranspor için bu hafta en önemli hafta gibi. Player of the Week'ten yüksekleri çıkarır. Messi'yi çıkarırsa şov yapacak arkadaşlar. Her şey şu an Ayranspor için ama Çayspor hiçbir zaman Ayranspor'un farkı azaltmasına neredeyse izin vermedi. Player of the Week kötü başladı ama Çayspor'un en iyi yaptığı şey epik paket açılımları. Şimdi 4 tane ücretsiz açma hakkımız var. Ücretsiz gelenleri biz skora saymıyorduk. E-futbol parasıyla açılım yapılan paketlerden gelenler önemli bizler için. Şimdi bu paketten açıyoruz, sonra kaybolup gidiyor. E-futbol parasıyla açamıyoruz. Drogba gibi, David Beckham gibi. Hani bunları saymıyorduk biz. Ha gelirse güzel olur ama. 8-2'lik skora dahil etmeyeceğiz. Oda da geldi ya. Bunları sileceğiz, antrenör yapacağız artık. Sürpriz yapar mı Çayspor ya da Ayranspor? Mensah sol bek. Konami de öyle bir kampanya yaptı ki 125 tane isim var. Epik çıkarmak imkansız gibi bir şey. Tabi çıkaran az sayıda hesap vardır muhakkak ama bari işe yarayan bir hediye kampanya olsaydı. Son açma hakkımız. Hiçbir şey vermedi. Ayranspor bir de buradan çıkarır mı? Kolektif gücünü arttırır en azından. En son epikleri saklayacağım arkadaşlar. Bunları ben daha sonra açarım. Bunlar düşük seviyeli. Burası düşük seviyeli. Drogba. Burayı da bir aradan çıkaralım. Hiçbir hesabımız Drogba'yı bu zamana kadar çıkaramadı. Yine çıkaramadı. Bir an öyle bir geldi ki. Ben zaten hiçbir hesabıma çıkaramadım. Her hafta hesap fırlama yaptık neredeyse. Kendi hesabım, yedek hesaplar hiçbir hesaba çıkaramadık. Şimdi hepsini bitirdik arkadaşlar. En önemli kısma geldik. Buradan açacağız. Japonlara da yüksek seviyeli yok ama. Ya bunların güçlendiricileri Japonlar olduğu zaman çalışıyor. Diğer güçlendiricili olsaydı açardık. Daha önce açmıştık ama onların güçlendiricisi yeşil olandı. Burada da güzel isimler var. Önce buradan açalım. Sonra en sona MSN'e saklayalım. En heyecanlı taraf orası çünkü. Burayı bir aradan çıkaralım arkadaşlar. Önce 900 sonra 100 açacağız. 900'e tek atabilir mi? Çayspor çoğu zaman yaptı bunu. Edmilson. 900 iptal et. Zaten bunu da çıkarması lazım. 100'e çıkarmak çok zor. Haydi Çayspor. 9-2 olur mu? Yok olmadı. Buradan çıkaramadı. Şu an her şey bu hafta Ayranspor için dizayn edilmiş gibi. Bir de fake atıyormuş. Harbi attı ama Epic'e değil. Aa Epic at. Epic tek attı. Fake attı. Çayspor işte böyle bir şey arkadaşlar. Ayranspor'u böyle sevindirir gibi yapıyor ama sevindirmiyor. O farkı kapattırmam diyor adeta. Yine Epic çıkardı. 9-2. 10 olduğunda paket alacağız. 10 olduğunda bir tane Epic kaldı sadece. Bir de Messi, Neymar'ı çıkarıyormuş. Neymar paketini almayız. Öyle bir durum da var. Messi çıkarsa da 108 seviyeli. Çayspor şimdi bir Epic çıkardığında hem ikinci yıldızını takmış olacak. Armasının üstünde ikinci yıldız olacak. Hem de ikinci paketini alabilecek. Taktik yine işe yaradı. Zaten bu taktik en çok bu hesapta işe yarıyor arkadaşlar. Edmilson geri. Çayspor bir kere üst üste çıkarmıştı. 100 iptal et. 100. Yok bu sefer olmadı. Ya ben dedim hani Ayranspor bu hafta farkı azaltır. Yine arttırdı Çayspor. Ama tabii Ayranspor belki birden fazla epik de çıkarabilir. Şimdi geldik en önemli kısma. İşte bu paketten bir şeyler gelir mi? 108 seviyeli Messi. 105 Suarez. 104 Neymar. Luis Suarez'e tıklayalım. Suarez içim böyle kıpır kıpır arkadaşlar. Şu an ben bayağı bir heyecan yaptım. 900 iptal et. Şuradan bir şey gelirse ortalık karışır. Çayspor izin vermeyecek Ayranspor'un yaklaşmasına. Gelmiyor. Ama insan güvenemiyor da fake falan da atıyor bu hesap. Ha bu sefer Barcelona forması olmadı. Yine de ama şeye döndü bir anda. Şimdi 100'e futbol paralık hakkı kaldı. 900'e çıkaramayan Çayspor'un 100'e çıkarması biraz zor. Bir tane renkli geldi. Tabi imkansız değil. Çıkarabilir. 9-2. Bu hafta mı 10 olacak yoksa haftaya mı kalacak? Ama Epic çıkardı. Boşta geçmedi. İptal et. 100'e çıkarmak zordur. Başarabilecek mi? Yok artık ya. Epic'e dönecek zannettim arkadaşlar. Buradan da bir şey çıkaracaktı neredeyse.
Atla diyelim. Şimdi Ayranspor için büyük bir şans var. Hem Epic çıkarabilir, hem Messi, Neymar bunlardan birini çıkarırsa paket alma noktasında da çok işine yarayacak. Kadro gücünü de arttıracak. Haaland, Bellingham'ı da çıkarırsa kolektif gücünü epey bir arttırır. Farkı azaltmak için Ayranspor'a şans geldi. Haftalardır Ayranspor'da onu bekliyorduk. Çayspor'da epiklerine epik kattı. İkinci yıldızına da bir epik ya da Showtime kaldı. Alınma sırasına göre sıraladığımızda Player of the Week futbolcular işimize yaramıyor. Bize 100'ün üzerinde seviyeli futbolcular lazım. Edminson'un da seviyesi yüksek değildi. Keşke Albert Ferrer falan gelseydi. Roberto Carlos olsa harika olurdu ama çıkardık da en düşük seviyeli yapıyı çıkardık şansımıza. 102 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biz kimi çıkaracağız? 100 seviyeli bir isim çıkaracağız. 99 Lewandowski'nin çalışmıyormuş. Şuraya bakın arkadaşlar. Kaleciyi görmezsek kadroda 101'in altında isim yok. En düşük seviyeli isim Saka oldu bir anda. 98 var. Güçlendirisi çalışmıyor. Onu çıkaralım arkadaşlar. Genel derece diyelim. Kadromuzun maksimum kolektif gücüne bir bakalım. Foden'ı alabiliriz. Foden 100 seviyeye kadar çıkıyordu. 101'lik bir isim kenarda yok galiba. Erling Haaland'da çıkmıyor diye hatırlıyorum. Yine bir kontrol edelim. Bu kartında 101 olmuyordu herhalde. Yok olmuyor. 100 seviyeye kadar çıkmakta. Foden dursun. Güçlendiricisi yok. Her zaman 100 seviye. Şimdi bakıldığında kenarda David Beckham var. Santraforumuz var. Maino var. Showtime. Bizim işte bir epik kaleciye ihtiyacımız var. Kaleci çıkardığımızda kadroyu artık epik yapmış olacağız arkadaşlar. 3150'yi ilk geçen hesabımızda Çayspor oldu. Şimdi Ayranspor'a geçiyoruz. Şanssız hesabımız Ayranspor için çok önemli bir fırsat var. Epikler çıkarması lazım. Player of the Week'ten de güzel açılımlar yaparsa farkı azaltabilir. Haftalar geçer, açılır paket üstüne paket, ama sonuç hep aynı. Hayal yine firarda, sevinç uzakta. Bir gün belki döner, şans umutlar gerçek olur. Ayranspor'da da açılır yıldız dolu bir ufuk. Mutlu son olur. Mutlu son olur. Mutlu son olur. Ayranspor hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Maksimum kolektif gücümüze bir bakalım. Geçen hafta gelenleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. 3120 kolektif gücümüz var. 31 sayı. Ve bu farkı bence azaltacaktır. Thuram'ı çıkardık ve Totti'yi çıkardık. Bu zamana kadar 2 tane epik futbolcu çıkarabildi. Başka da epik futbolcu ne yazık ki eFootball parasıyla çıkaramadı hesabımız. eFootball mağazasından Vinicius Junior'u aldım. Player of the Week'e çıkaramadık geçen hafta ne yazık ki bu hesabımızda. O yüzden aldım arkadaşlar, kadroya yerleştirdim. Birazcık kolektif gücümü arttırdı. Alınma sırası dediğimde geçen hafta gelenlere bakın. Player of the Week'te hep düşük seviyeli isimler. 93, 93, 91. Upamecano. Şampiyonlar Ligi tarafında da Kim Min-jae geldi. Yüksek seviyeli. Adaylı sözleşmeyi aldığım isimler vardı. Genel derece diyelim. Kenarda öyle gözümüzden kaçan bir isim. Ronaldo bu hesabımızda da varmış. Yani Player of the Week'ten Ronaldo hiçbir işimize yaramıyor. Lewandowski'den 2 tane var. Şimdi bize 101'lik A100'lük isimler de olabilir. Örneğin Delit, Modric gibi isimler var. Osimhen. Kalecimiz şimdilik sıkıntı tabii. Yüksek seviyeli kaleci bulmak zor olacak. Güçlendiricili bazı isimlerin tabii güçlendiricisi de çalışmadığı için arkadaşlar kolektif gücümüzü şimdilik birazcık düşürdü. İşte Ayranspor'un şans ayağına geldi. Bu fırsatı değerlendirmesi lazım. 2 tane epik paket var. Çok güzel Player of the Week paketi var. Oradaki 2 ismi çıkarır. 2 tane de epik patlatırsa arkadaşlar güzelce kolektif gücünü arttıracak. Şu ücretsizlere de Saviola falan gelirse o da iyi olur. Biz buradan almamışız. Haftaya kaldı arkadaşlar. Buradan haftaya alırız. Kare hedeflerinden de bir tane alacağımız var. 9 tane burada açma hakkımız bulunuyor. Bunu en sona bırakacağız. Player of the Week'ten başlayarak devam edelim. Önce Player of the Week'ler. 2 tane basıp açıyorduk. Kesinlikle Bellingham ve Erling Haaland'ın gelmesi lazım. Ayranspor'un en iyi olduğu yer burasıydı. Ronaldo ile başladık. Güzel başladık ama elimizde var. 3 tane açma hakkımız var. Bellingham. 103 seviyeli Bellingham. Atla dedik. Olmadı. Dumfries. Bu 2 ismi Çayspor'da çıkarmıştı. 2 tane açma hakkımız kaldı. Bastık gitti. Üst üste gelir mi?
Erling Haaland olmadı. McKean Çayspor'a geldim hatırlayamadım ama belki de gelmiştir. Aynı isimleri mi çıkarıyoruz yoksa? Son açma hakkımız. Bunda bir kere basmıştık. 2 olsun. Bari Bellingham'la kapatalım. Rüdiger geldi. Player of the Week. Ayranspor'un en iyi yaptığı şeydi. İlk paketten faydalanamadı. Yararlanamadı. Şurada diğer ücretsizler vardı. Onları bir aradan. Şimdilik bir tane, artık gerisini haftaya açarız bu hesabımızda. Bir de tek atıyormuş. Hiç beklemiyoruz Ayranspor'dan öyle bir şey ama bir gün sürpriz yapsa. Bertu Yıldırım geldi. Drogba'dan tarafından var mı acaba açma hakkımız? Bir tane var. Buradan da bir tane var ama onu bence haftaya saklayalım. Diğer tarafta da Epic'e gelirsek belki aynı anda Epic çıkarma ihtimalimiz olur. Elliot. Drogba yine hiçbir hesabımıza gelmedi. Şimdi en önemli tarafa geldik. Ayranspor 9-3'e getirebilecek mi? Bir an 8 diyecektim ama Çayspor tabi 9 oldu. 9-3 kesinlikle yapması lazım. Yoksa Çayspor farkı açmış olacak. Ben Ayranspor'dan umutluyum. Bir taneyi banko olarak görüyorum bu hafta. Ben diğer taraftan özellikle Messi ya da Neymar'dan birini çıkarır diye düşünüyorum. Çıkarması gerekiyor çünkü. Edmilson, geri. Hadi Ayranspor, şuradan da bir isim çıkar. Edmilson da olur ama Roberto Carlos olursa güzel olur. Çok kritik bir açılım. Yine çıkaramadı. Fake atmazsa gelmiyor. Hadi be, atıyor ama renkli karta fake attı arkadaşlar, olmadı. Şimdi 100 açacağız. Her şey Ayranspor için çok iyiydi. Farkı azaltır, kolektif gücünü çok arttırır diye düşünüyordum. Tabi daha hiçbir şey bitmedi. Belki şovunu en sona saklıyordur Ayranspor. Tersten yaptık. Önce şuradan Edminson'a tıklayalım. Biraz taktik değişti ama. Haydi çıkar mı? Ayranspor bir sürpriz yaptı. 100 futbol parasına çıkar. Ama renkli kart geliyor arkadaşlar. Konami fake atmazsa renkli kart gelecek. Keşke bir Epic'e dönse. Dönmedi. Olmadı. Şuradan bir tane Epic futbolcu çıkaramadı Ayranspor. Şimdi skor 9-2. Ama öyle bir paket ki arkadaşlar, bir tane çıkarır ama çok güzel futbolcu çıkarır. Örneğin Messi'yi çıkardığı zaman 5 olduğunda bu hesap paket alacak ya. Messi paketini almayacak. Farklı paketten şansını deneyecek. Ama biz Messi'yi alamazsak ilk paketimiz Messi olmuş olacak. Neymar da aynı şekilde. Neymar gelirse Neymar paketini almayız. İki futbolcudan birini bence çıkarmamız lazım. Çünkü paket almayız en azından. Kesinlikle Messi. Her zamanki gibi aynı taktiği deneyelim. Şimdi biz bu taktik Çayspor'da işe yarıyor. Ayranspor'da işe yarayan bir taktik olsa onu deneriz arkadaşlar da. Çayspor'un taktiğini Ayranspor'da deniyoruz, olmuyor. İşte bu açılım önemli. Zaten bu hesap 100'e zor çıkarır. Çıkardı. Messi gelirse her şey değişir. Hem kolektif gücü çok artar, hem de Messi paketini almaktan kurtuluruz. Ayranspor yılın en önemli açılımını gerçekleştirdi. Olmadı. Bu hesap için evet, gerçekten yılın belki de en önemli açılımı. Hadi Konami fake at, Barcelona forması. Atmadı. Dümdüz Lewandowski'ye gitti. Bir an Barcelona formasını görünce dedim ki fake atacak galiba. Çok umutluydum ben. Ne şanssız hesapmış arkadaşlar. Ha bu hafta şansı dönecek, ha şu hafta dönecek dedik. Yine yapamadı. Çayspor da Çayspor çok şanslı bir hesap. Belki de öyle bir durum var. Bu normal bir hesap da Çayspor belki de çok şanslı. 100 iptal et. 900'e çıkaramayan Ayranspor 100'e çıkaracak mı? 2'de kaldı. Olmadı. Konami fake atmazsa çıkaramıyor. Ya kolektif gücünü bir seviye bile arttıramadı bu hesap. Bizim ligimize gitti. Mert Günok geldi. 3 paketten açtık. 3'ünde de hiç işine yarayan isim gelmedi. Bellingham çıkaramadı. Erling Haaland çıkaramadı. Epic çıkaramadı. Ayranspor için çok kötü bir açılım. Onun kırılma noktasıydı. Bence bu hafta kırılma haftasıydı. Tabii ki daha çok hafta var. Muhakkak Epic'ler, Showtime'lar çıkaracaktır ama böyle hafta her zaman gelmiyor. Epic'ler güzeldi. 105-104 Roberto Carlos, Albert Ferrer, Messi, MSN paketi. Uzun süredir beklenen paket. Player of the Week'te 103-101 seviyeli isimler vardı. Her zaman böyle isimler olmuyor. Ayranspor büyük bir fırsatı tepti arkadaşlar.
Lewandowski'yi çıkarmamız lazım. Oraya bir yüzlük isim yerleştirelim diyeceğim de kadroda yüzlük isim yok. Chiesa da 99. Ronaldo kenarda var mı? Ronaldo'yu yerleştirelim. Belki bu Ronaldo. Bu bizim az önce çıkardığımız Ronaldo muydu? Ronaldo'lar da karıştı ama. Bu başka Ronaldo galiba. Doğru, o Rovaşta ile. Doğru, o Ronaldo buydu az önceki. Bu güçlendiricili en azından 100 seviye. Osimhen var 99. Lewandowski kenarda var mıydı? Lewandowski'yi de kadroya alabiliriz. Lewandowski'lerden herhangi bir 100 oluyor mu acaba? Güçlendiricili Lewandowski. Ne yazık ki olmuyor. 99'muş. Havertz'in 101 olması iyi oldu. Form durumu A arkadaşlar. Ayranspor 3121 kolektif güçte kaldı. Haftaya Çayspor ikinci paketini alacak gibi. Ama Çayspor Neymar'ı, Messi'yi çıkarsaydı. Hani Messi'si hadi var ama yine de tabii gelse güzel olurdu. Neymar'ı çıkarsa Neymar paketini almazdık. O da öyle bir avantajı aslında kaçırdı. Çok güzel paketlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Yine Çayspor için güzel bir hafta oldu. Bir epik futbolcu çıkardı. Hem kolektif gücünü arttırdı hem ikinci yıldızı almasına sadece bir epik futbolcu kaldı. Pazartesi günü de David Beckham'la çok güzel bir paket gelecek. Hem de Ayranspor'la olan farkı bir de olsa arttırdı. 9-2 yaklaştırmıyor. Hiçbir şekilde yaklaştırmıyor Çayspor. Açıldığı günden beri harika gidiyor ama elbet bir gün bu değişecektir. Ayranspor'un da bir gün yüzü gülecektir diyorum arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bu serimizle alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hangi hesabı destekliyorsunuz? Hesaplarla ilgili duygularınızı, görüşlerinizi hepimizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu son olur. Hafta paketler açılır. Umutla heyecanla bir efsane gelir mi diye bakarım, gözlerim kamaşsa da Ayranspor'un şansı mı yok, yoksa kader mi böyle? Her seferinde düşük seviyeli bir oyuncu gelir öyle. Yıldızlar parlamaz, ekran ışıldamaz hiç. Sahaya çıkınca seyirci bakar içten bir hiç. Efsane hayallerim süzülürken bir bulut gibi. Ayranspor'a ne zaman gülecek bu bat dediğimiz peri? Haftalar geçer, açılır paket üstüne paket, ama sonuç hep aynı. Hayal yine firarda, sevinç uzakta. Bir gün belki döner şans, umutlar gerçek olur. Ayranspor'da da açılır yıldız dolu bir